Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bütün yolculuklarımızın hayırlara çıkmasını, gittiğimiz yerlerde hayrı bulmayı, bulduğumuz hayrın hayrını görmeyi, o hayrı başkalarıyla paylaşabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İnsan yaşadığı bu hayatın içinde kazandığı değerleri elinde tutmayı çok sever. Maddi, manevi. Maddi, para, mal, mülk, apartman, arsa, buna benzer ne kadar dünyalık varsa. Manevi açıdan da elde ettiği, zevk aldığı, mutlu olduğu ibadetleri, orucunu, teravihini, hayırlı hasenatını, namazını, niyazını, duasını, yola çıkarken yaptığı sefer duasını ya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sefer duasının başında okuduğu ayeti kerimeyi Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinin ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn, bu ayeti okuyarak yola çıkmayı adet haline getirmiş olabilirsiniz. Bazı insanlar değişimden çok korkarlar. Gelişimden de farkında olmadan çok korkarlar. Okumaktan korkan insanlar var. Okursam ya bugünkü kafam değişirse, ben böyle çok iyiyim diyerek okumaktan çekinen insanlar var. O kadar ki cahil halinin daha iyi olduğunu söyleyenler var. Ya da filanca gibi okumaktansa okumayıp bu halimde kalmayı tercih ederim diyerek kendi dünyasında, kendi iç dünyasında kendi kendine vurduğu kilitlerin içinde yaşamak var. Halbuki insan değişmeli, gelişmeli. Bunu hep konuşuyoruz. O kadar uzun ki hayat. Kimisi 10 yıl, kimisi 20 yıl, kimisi 80 yıl, kimisi 100 yıl yaşıyor. Tamam. Ancak değişmemek için inat edilecek kadar kısa bir zaman değil. 10 yıl bile çok uzun bir süre. 50 yıl çok uzun bir süre, yarım asır. Tamam, göz açıp kapayıncaya kadar hayat çabucak bitiyor, doğru, haklısınız. Anlamıyoruz bile yıllar nasıl geçti. Ama değişmemek için bu kadar uzun süre inat etmek ve bu kadar uzun bir hayatı değişmeden tamamlamak insanın en büyük ayıbıdır, en büyük kaybıdır. Neden bu ayıbı ve kaybı kendimize yaşatalım ki? Biz değişmeliyiz, gelişmeliyiz. Üniversitede hocam nasıl olacak diye sorduğunda elimi kaldırdım doktora ders döneminde. Hocam değişeceğiz. Nasıl yani dedi. Değişerek gelişeceğiz, gelişerek değişeceğiz. Yani değişim şart dendiğinde biz değişemeyiz diyerek inat eden aileler, bireyler, toplumlar, milletler, devletler var. Teknoloji evirip çevirmiyor mu bizi? Teknoloji çok sıkıntı yaratır. Niye sıkıntı yaratır? Bankaya kadar gitmeden telefonla, tuşunla havaleni yapıyorsun. Eskiden banka defterini eline alıyordun, havale yapıyorlardı, şu defteri de bir işler misiniz diye, bir de onu bekliyordunuz. Şimdi bunların hiçbirisi olmadan yapıyorsunuz. Elden ele hayır yaparken verdiğiniz insanla göz göze gelip karşınızda ezilmesini istemiyordunuz. Ama IBAN numarasını alıp bir başkasına havale ettiğinizde karşıdaki insandan güzel bir teşekkür, samimi bir dua alarak yeni sisteme siz de ayak uydurdunuz. Dolayısıyla gelişmeler değişmeleri, değişmeler gelişmeleri getirir. Teknolojik imkanlar bizi her şeyi hızlandırdığı gibi bizi de hızlandırıyor. Tabii ki bizi esir etmemeli ama bankanın önünde beklenen kuyruğun çok iyi olduğunu bana kimse söyleyemez. Kuruma gidip maaşı oradan elden
muhtemedin elinden imza karşılığında maaşı almanın iyi olduğunu kimse söyleyemez. Olmaz dostlar. Geriye dönüş olmaz. İleriye gidiş var. Ama değişerek, ama gelişerek, ama siz çok iyi olacak, olmalı diyerek gayret ederseniz bunlar olacak. Finans dünyası, inanç dünyası, bunların hepsi bizim ihtiyacımız olan alanlar. Yani biz insanların bize sunduğu imkanları inancımızla değerlendirip finansımızla hareket ettiririz. Yani maddi gücümüzle de hayatımızı şekillendiririz. Biz hocayız diye, biz din adamıyız, din insanıyız, dinle meşgulüz diye sokaktaki sucu bize bedava su vermek zorunda değil. Askeriyedeki komutan nizamiyenin dışına çıktığında vatandaş olur. Biz de camideki görev alanımızdan dışarı çıktığımızda artık insanız. Yani ticaretten alacağımız kazançla, yalansız dolansız yaptığımız ticaretle ancak biz hayatın içinde yerimizi alabiliriz. Hocalık bir tarafa, tüccarlık bir tarafa, siyaset bir tarafa, insanlık bir tarafa. Sizin ne kadar çok bilgili olup akademisyen olduğunuz, ne kadar büyük bir üstad olduğunuz değil, en küçük çocukla ne kadar güzel konuştuğunuz önemlidir. Hiç bilgisi olmayan, az bilgisiyle hayatı yaşamaya çalışan insanla kurduğunuz iletişimin kalitesi sizin kalitenizi ortaya koyar. Kıymetli dostlar, hayat değişmeden, olduğumuz yerden, kaldığımız yerden devam edecek kadar basit değil. İşte medeniyet olmayınca, yol verilmeyince trafik duruyor, görüyorsunuz. Adam benim umurumda değil diyor. Ötekisi benim umurumda değil diyor. Trafik böyle alt üst oluyor. Zaman zaman İstanbul trafiğinden sizlere örnek veriyoruz. Aziz dostlar, insan yaşadığı toplumun içinde sevgiyi inşa etmeli, sevgiyi bina etmeli ve o sevgi dünyasının içerisinde ancak gelişmeleri yakalayabilir. Sevgisiz dünyanın en büyük imkanları elinize gelse hiçbir şey ifade etmez. Değişim bu öfkeyle, bu sinirle, bu duygu boşluğuyla, bu kavgacı ruhla, bu hakaret dolu sözlerle size nasip olmaz. Olsa bile o da başınıza dert olur. Peki dert olmaması için ne yapmak lazım? Güzel insanlarla oturup kalkmak lazım. Güzelliği kendimize alışkanlık haline getirmemiz lazım. Eski tabirle güzelliği şiar edinmek lazım. Başka, yaşadığın toplumu, yaşadığın aileyi istersen 1+1'de otur, istersen köy evinde, mütevazi bir evde otur. Yaydığın enerji güzel olursa siz sevilirsiniz. Allah Celle sevdiği meleklerine ve tüm yarattığı aleme sizi sevdirir. Ama Yaradan sizi sevmiyorsa, tüm dünya sizi alkışlasa çok zayıfsınızdır. Zayıf kalırsınız, tercih edilmezsiniz. Biz değişimin olacağını ve bu değişimin mutlak olup devam edeceğini bilerek kendimizi gelişmeleri ve değişmelere hazırlıklı hale getirmeliyiz. Yıllar önce birçoğunun arabası yoktu. Şimdi birçoğunun arabası var. Hatta birkaç arabası var. Lüks olmaktan çıktı. Tabii ekonomik olarak bakarsanız epeyce bir lüks. En basit araba bile yarım milyondan başlıyor. Keşke böyle olmasa. Keşke herkes rahat rahat araba alıp binebilse. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Allah herkese gönlünün muradını versin. Değişim niyetiyle değişebilmeyi, gelişim düşüncesiyle gelişebilmeyi, 2 günü eşit olan zarardadır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünden bugüne biraz daha farklı ne yapabiliyorsak işte kârdayız. Allah maddi manevi kârlı işlere imza atabilmeyi size, bize, hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Gelişin, değişin, gelişin. Allah yolumuza açık etsin inşallah. Sağ olun, var olun.